Hımm. Hoş geldiniz. Bir yandan Twitter'dan da duyurayım. Şu an canlı yayındayım yazacağım. Yayındayım. Evet. Umarım doğru link vermiş olurum. Evet. Sesim güzel geliyordur umarım. Hoş geldiniz. Bakayım bazı resimler hala gözüküyor birazcık. Hoş bulduk. Nasılsınız? Neden taşım? Rolling Stones eskiden beri çok severdim. İlgisi var mıdır bilmiyorum. Soruya bakar mısın? Teşekkür ederim. Şimdi ben böyle, üyeliklerde değişik şeyler deniyorum. Değişik şeyler yapıyorum. Böyle provalar, özellikle çoraplar, ayakkabılar falan konusunda. Şu, gördüğünüz çorabı da yeni böyle, bir süre olmuştu gerçi denemiştim falan. Böyle kombinler yapmıştım. Şimdi bu kombini yaptıktan sonra bir herkese açık canlı yayın yapayım dedim, bununla beraber. Dedim ki üzerinde dediğim gibi demedim, daha yeni başlayacağım. Üzerinde böyle semboller var, astrolojik semboller var. Böyle, orbitler var. Ay, orbit ne diyebilirim? Yörünge. Çok özenti tipler olur ya, hani, böyle her şeyi İngilizce söyler, ay neydi falan onu karıştırır falan. Ben de sanki devamlı İngilizce konuşuyormuş gibi. İşte, böyle ayın halleri var falan böyle. Arkada bilmiyorum görüyor musunuz? Böyle çok yırtmaçlı bir çorabım böyle. Ayın halleri var, güneş, ay falan. Gezegenler de vardır. Satürn var mı mesela? Böyle bir çorap çok hoşuma gitmişti, almıştım. Üzeri böyle dore, ben de dore giydim, altın renkli falan böyle olduk. Nasıl teşekkür edeceksiniz? Oradan böyle süper teşekkür falan var, öyle şeyler var. Öyle yapabilirsiniz teşekkürü. Titreşimli materyal derken ne diyorsunuz? Ay, bu arada bakın şey de göstereyim size. Kamerayı yanaştıracağım. Buralarıma da sim sürdüm. Makyaj yapacağım dedim ya, böyle biraz göz makyajı yaptım. Buralarıma simler sürdüm. Sanki düğüne gidiyorum falan cumartesi otururken. Sizden sonra film izleyeceğim aslında. Böyle rujumu sürdüm, simlerimi sürdüm, parıltılı kıyafetlerimi giydim. Oje süremedim. Oje sürerken ojem bozulacağı için böyle buraya hazırlıkta ojeyi süremedim. Ayağımda oje var. Yani ayağımda koyu renk bir oje var ama elimdeki oje çıkmıştı. Kusura bakmayın artık bunu. Kusurumu kabul edersiniz, ne kabul edersiniz. İşte öyle. Bugün, ne yapacağım size? Hep kitap okuyordum ya, yani ben bir metni alıp okuyorum. Bugün böyle parça parça size bir şeyler okuyacağım. Madem astrolojik, çorap giydim. Hani ben astroloji konusunda, nasıl bir fikre sahibim? Yani buna siz inanmıyor olabilirsiniz. Birçok kimse inanmıyor. Ama neden inandırıcı tarafları var? Bunun üzerine konuşacağım. Yani beni nasıl ikna etti bu, bilim ya da ilim, artık ne derseniz. Bunun üzerine konuşacağım. Biraz belki size elementlerden bahsederim. Ufak tefek okumalar da yaparım. Ama bugün bendesiniz. Böyle bir şey deneyeceğiz. Kült kitapları okursam kitabı baştan sona okumam gerekir. Kısa kısa bölümler okumam lazım ve kitabın ismini vererek okuduğum zaman ne oluyor? Bir telif hakkı giriyor.
Zaten ya da kitabı baştan sona okuyamazsan, bu bir romansa o zaman bölüm de ayırıyorsun, olmaz. Ama mitolojiler ve masallar halka mal olmuş eserler ya da anonim bir şey zaten. Yani ben, mitoloji ve masal tercih etmemdeki sebep buydu. Bir de benim sesimle uyuyan çok insan var, bu gerçek. Ya, uyanan da var, kabul ediyorum ama uyuyan da var. Uyuyan, böyle de olduğu için ben masalı yapmak istedim. Tatlıca. Masalcı teyze değilim ama masalcı, milf abla falan böyle artık ne yaparsanız, ne kabul edersiniz. Öyle. Queen işte. Bu sebeple masal okuyorum ama bugün size biraz astroloji anlatacağım. Hatta ben size biraz harita bakayım falan demiştim üyelere. Biraz insanlar çekindi açıkçası. Ay ben nasıl söyleyeceğim falan diye. Belki herkesin içinde utandılar ya da insanlar kimisi çoğu kimliğini gizliyordu. Ay o ne öyle şey gibi büyücü gibi falan. O yüzden saklıyorlardı. Bu arada Merkür Retrosu bitti. Yani bazen bir şey oluyor, fikir oluyor. "Ha, tamam Merkür Retrosu var, beklememiz lazım." falan diyordum. O sebeple. Bu arada evet, üyelere özel yayın yapacağım. Savaş yayını da yapacağım. Burcun ne? Mesela şimdi şunu size anlatayım en başta. Hani hep söylenir ya, burcun ne? Aslında bizim burcumuz diye bildiğimiz herkesin içinde söylenen, yani, hani, beynelmiler tabirle burcun ne olayı aslında senin güneş burcun ne? Sen doğduğun zaman güneş hangi konumdaydı? Olay o. Çünkü bir insanın tek bir burcu yok. Tek bir burcu olmadığı için ay ben aslanım da ben şuyum da ama aslında o kadar da bana uymuyor. Öyle şey olur mu? Sadece 12 tip insan mı olur falan muhabbeti oluyor ya. Bu sebeple zaten. Böyle bir şey yok yani. İnsanın güneş burcu var. Güneş burcu da nasıl güneşe göre biz, hayatımızı sürdürüyoruz, işimizi gücümüzü en çok da. Yani güneş işimizi gücümüzü belirleyen bir şey. Çünkü güneş doğar, ona göre insanlar işe gider ya da bir işe başlar, kalkar, hareket eder ve, güneşe göre de batmasına göre de zaten işlerini sonlandırır. Yani bir insan hayatını düşünün, insandaki de güneş nedir? Bunun gibi bir şey. Yani aslında bir insanın güneş burcu, insanın böyle işi, gücü, hayatı, hayatının en önemli merkezinde olan durum gibi bakılabilir. Ayrıca güneş babayı da simgeler. Bu da var. Yani baba insanın, bir bireyin hayatındaki Eee, işini, gücünü, bereketini, hayatındaki diğer çevrelerle hem sosyal kişilerle hem yani, konumuyla ilgili olan durumlardaki belirleyiciliğini gösteren bir şey. Yani babayla olan ilişki. Mesela babanızla aranızın iyi olması sizin bolluğunuzu, bereketinizi arttırır. Ben bugün böyle genel olarak konuşacağım. Belki parça parça bir şeyler de okuyabilirim de. Yani böyle kendi bilgilerimden size birazcık aktarmalar yapacağım. Ve güneş buydu dediğim gibi. Ama dediğim gibi sadece güneş burcu diye bir şey yok. Güneş burcu da neyi belirliyor zaten dediğim gibi bu kısmı belirliyor. Ama hep böyle konuşulan doğum saatine göre yükselen vardır. Mesela yükselen nedir diyecek olursanız yükselenin anlamı. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Birazdan bakacağım onlara. Mesela yükselen nedir? Güneş, siz doğduğunuz zaman hangi burç oradan yükseliyordu? Güneşin doğduğu, yani o konuma göre hangi yerdeydi? Bu insanın yükselen burcunu gösteriyor. Yükselen burcu da bir kişinin fiziksel görünümü ve bazı önceliklerini, kişiliğini belirleyen şeyler. Yani yükselen burç o yüzden çok önemli. Birazdan belki size bir şey çizeceğim. Bunu üyelere de çizmiştim aslında. O zaman anlatırım bunu, yükselenin ne olduğuyla ilgili. Ya, bugün masal dediğim gibi belki bir gıdım bir şeyler okurum size ama bugün ben anlatıyorum. Aslında daha yorucu bir iş aldım.
Bilmiyorum, memnun değil misiniz? Okuma mı yapsaydım? Sizle etkileşimli soru cevaplı bir şeyler anlatıyorum ve yani öyle bir şey ki bu, herkesin anlayacağı dilde anlatıyorum. Yani bir ilkokul çocuğu dahi bu benim anlattığımdan bir şeyler anlayabilir. Yani, böyle, eee, en şimdi bir tabirler kullanırım, yok kullanmayayım en iyisi. Kendimi yorumlamayacağım. Ben size birazcık genel geçer bilgiler veriyorum. Kendimi de belki daha sonra yorumlarım ya. Çok fazla ben merkezci geliyor kendimi yorumlamam. Ay, burç burç mu istiyorsunuz? Ay. Ay, biri ne diyor? Mesela ben bazı şeyleri silindi, tamam. Evet, yayını beğenelim. Ya, bazı çok eski takipçilerim var sadık, çok tatlılar. Bir yudum daha içeceğimden alayım. Hımm. Tam yayın çıkınca beğeneceğim falan diyen de var. Ne diyordum? Evet, yükselenden bahsediyordum. Yükselen genel karakteri belirleyen bir şey. Bir de ay burcu var. Nasıl güneş burcundan bahsettim. Hani güneşin hayatımızdaki öneminden bahsettim. Ay ise size ne çağrıştırır? Biraz cevap alabilir miyim? Mesela buradan yazın. Ay size ne çağrıştırıyor? Bir dolunayda ne hissedersiniz? Hilal ayı gördüğünüz zaman ne hissedersiniz? Ya da gökyüzüne baktınız, ay yok. Bu nasıl gelir? Fışkı içmiyorum. Yok, hayır. Daha hafif bir şey içiyorum. Buna dur ayakkabı çok uyduğu için bunu giydim bu arada. Kurt adam çıkar mı diye. Yok, yok değil. Arpa suyu ya. Biraz bugün hadi böyle bir şey içeyim dedim. Birazdan da çay demlerim belki yayından sonra. Yani, mesela kurt adam oluyorsunuz. Nedir yani? Neyinizi etkiliyor siz? Ay'a bakınca yalnızlık geliyor. Bir tür duygu değil mi? 15 dakika sonra yayın bitebilir. Söz veremem. Bugün hava o kadar da sıcak değildi. Ne diyorduk? Evet, Aysa, duygularla ilgili. Ben size soracaktım, pat diye sordum ama cevabı vermiş oldum. Yani dolunaya bakıyorsunuz, kimi insan yalnızlık hissediyor, kimisinin böyle libidosu artıyor, kimisi sinirleniyor. Nedir? Duygularımızı yönlendirir ay ve bize en yakın, gök cismi. Yani, hani, dünyadayız biz, bizi en çok etkileyen en yakın ay ve bizim de zaten en yüzeysel genel olarak, hareketlerimizi, her şeyi belirleyen şey aslında duygularımız. Aklımızla hareket etmemiz lazım ama akıl daha çok güneş. Ay ise duygular. Ay duygu durumunu belirliyor. Her insanın bir ay burcu var. 2,5 günde ay bir burç değiştiriyor ve o ay burcuna göre insanın duygu durumu belirleniyor. Yani şöyle söyleyeyim size, ayın dünya etrafında, eee, dünya etrafında dönme süresi evet, öyle sayılırdı, değil mi? Yani şimdi ayın, 1 ayda mesela 28 günde bir rotasyonu var ve biz ayı ilk başta yeni ay olarak görmüyoruz. Sonra hilal oluyor, sonra dolunaya dönüşüyor. Daha sonradan yavaş yavaş tekrar küçülüyor ve bu, 28 gün sürüyor bu süreç. Ve bu, 28 günlük süreci evet, dünya etrafında dönme süreciydi. Eee, Bu 28 günde de, 2,5 günde bir, burç değiştiriyor ve böylece zaten zodyakın, hani, burçlarını geziyor. Siz de o zaman ne zaman doğduysanız buna göre bir, düzeneği var.
Güneş doğduğunda hayatın içinde olduğumuz bir şeyler yaptığımız için mi yoruluyor? Nasıl yani? Soruyu çok anlamadım. Ay, insanlar şey tarihini vermeye başladı. Evet. Şimdi bir kitap vardı yanımda. Daha doğrusu buradan bir e-kitaptan size bir şey okuyabilirim. Evet, şimdi size, genel olarak burçlarla ilgili daha karışık bilgi yerine benim, hani, genel geçer, düşüncelerimden okuyabilirim diye düşünüyorum. Şöyle bir bakayım. Evet, 91. sayfa. Ya, belki de dediğim gibi kitaptan hiç okumayacağım. Direkt ben kendi bilgilerimden size aktaracağım. Evet. Ya, nasıl yorumlar var gerçekten. Ha, Çin astrolojisine göre de burçlar varmış galiba diye biri yazdı. Evet, Çin astrolojisi de şöyle bir şeydir, yıllara göredir. Yani orada da 12 burç vardır. Bakın düşünün 12 burç sistemi var. Ben geçen şöyle bir şey duydum. Eee, Hani şeyden söz edilir ya, Anunnakiler ya da bizi uzaylılar mı tohumladı falan filan, böyle Sirius gezegeni, Orion gezegeni. Mesela şöyle bir şey var, biz 10 parmaklıyız. Ellerimiz, ayaklarımız 10 parmaklı çift olarak. Bu böyle uzaylıların 6 parmağı varmış ve çift olarak da 12 parmak. Biz ondalık sayı sistemine göre matematik yapıyoruz, çalışıyoruz. Onların 12'lik sayı sistemi varmış ve deniyor ki o yüzden gökyüzüyle ilgili olan şeylerde bu böyle burçlar, takım yıldızları, zamanlar falan o yüzden 12'lik düzende gidiyor diye. Bilemiyorum, yani bana hep 10 çok pratik geliyor. 12'lik düzen nasıl olur? Bunu bilemiyorum ama size 12 ile ilgili bir şey çizeceğim, bir şey göstereceğim. Büyük ihtimalle okuma yapmayacağız. Bugün anlatma olacak. Evet ve bu şey mantığı da nasıl gidiyormuş? Bu zodyaktı, işte şeylerdi falan size bunun temelini gösteriyor olacağım. Geldi mi tahta? Önünüzde mi? Evet. Bunu daha yanaştırmam lazım. Belki de birazcık da kamerayı böyle çevirmem lazım. Ay çok tehlikeli işler. Yine böyle frikikvari işler yapıyorum. Ay. Döndü galiba ha? Bu ayrıca bu etek benim kaç seneden kalma. Ben bunu üniversite son sınıftaydım diktirdiğim zaman. Benim tasarımım bir etek ve anneme diktirmiştim. Herhalde kaç? 2003 20 yıla yakın. Neredeyse 20 yıllık. Evet. Ha, şimdi ben size bu, zodyak sistemi, burç neymiş, o neymiş, bu neymiş, şimdi size şöyle bir şeyle anlatıyorum. Bakın her şeyden en önemlisi. Mesela bu size ne çağrıştırıyor? Biraz daha mı çevirsem? Evet. Düşürmeden ilerleyebiliyorum. Biraz yamuk oldu. Biraz da kameranın açısından dolayı öyle duruyor. Olmadı değil mi? Ne olmadı? Yuvarlak mı olmadı? Ne olmadı? Biri olmadı işareti yapıyor.
Yani bu zaten evet, bulunduğumuz dünya, güneş hepsi yuvarlaklar, hepsi küreler üzerine kurulu. Ve, şey, bunun bir merkezi olur, bir yani evet, yumurta gibi oldu be. Bazı yeri iyi yazmıyor tahtanın. Bu da böyle yumurta gibi oldu ama kusura bakmayın dediğim gibi. Tam karşıdan çünkü çizemiyorum. Hani bunun merkezi vardır. Merkezinden geçen bu çaptır, yarı çaptır. Yarı çapla çevresi ölçülür. Ve bu merkezinden geçen çizgilerin hepsinin de boyu aynıdır. Geometri dersine girdik ve ki söyleyeyim size geometri en sevdiğim derste. Bu arada bu eşit çizdim. Sadece açısından dolayı böyle gözüküyor. Siz biraz yamuk gördüğünüz için birazdan çeviririm. Tekerlek oldu diyen var ya. Yorumlarınız da gerçekten. Evet. Şimdi ben bunu 4'e ayırdım ilk başta. Biraz daha böleceğim ve ondan sonra anlatmaya başlayacağım. Ama şey olarak düşün, bu bir dünya, güneş ya da, uzay ya da sizin hayatınız, bir çember. Başladık. Ben bunu biraz daha böleyim. Bunu da 3'e böleceğim çünkü. Pizza dilimleri gibi falan demeyin tabii. Her bir dörtlüyü ne yapıyorum? Tekrar bölüyorum. Şimdi kaç parça oldu? Birazcık simetrik olmayabilir dediğim gibi. Taban yarıçapı. Matematikçiler falan hemen şey yapıyor. Kimi 4'e böleyim? Ben 4'e 12'ye böldüm. 12'ye bölerim adama ona göre. Ya, evet. 12 parçaya böldüm. Yani eşit olduğunu varsayalım ve dedim ya size bu sizin hayatınız olsun. Şöyle bir şeyi de temsil ediyor. Doğduğunuz zaman gökyüzü, hani tepenizde bir yuvarlak var ve doğduğunuz zaman gökyüzünün konumu var. Bu sizin yıldız haritanızda oluyor. Yıldız haritanız aynı zamanda hayatınızda oluyor. Kibalyon'da bir madde vardır. Kibalyon da Hermetizm'e göredir. Mısır'dan gelen bir, Mısır, Hermes, Tot, Mısır ve Yunan şeyi diyeyim size nasıl? Evet, birleşimi diyeyim. Bilgilerin kökenine gidersek zaten ya Mısır'dan gelir, ya Yunan'dan gelir, ya Hint'ten gelir. Bir 79'lu daha. Ne diyordum? Bu sizin hayatınız olsun. Zaten öyle bir şey. Zodyak böyle ya da astroloji de böyle çalışıyor. Bakın burada da yuvarlaklar falan var bolca. Ve hayatınızı da ben ne yaptım? Bir anda 12'ye böldüm. Ben bölmedim tabii. Hayat zaten bölünmüş. Ben sadece göstermiş oldum bir kere daha. Yavaş yavaş anlatıyorum. Arada da şunlara bakıyorum. Nedir? Macun hediye edecek bir arkadaş var. Uzun süredir benim takipçim o yüzden şey demiyorum. Evet, doğrudur macun hediye ederse eder. Evet. Ne yaptık? 12'ye böldük hayatınızı. Yazıyorum şuraya 1. Bu birinci kısım var ya nedir? Ben size az önce şeyden bahsetmiştim. Yükselenden bahsetmiştim. Ve şu çizgi. Bu çizgi buradaki bir dereceye göre birinci ev başlıyor. Şurası. Burası ilk yer, ilk eviniz, birinci bölüm sizin yükseleniniz. Ve burası da bir gün doğumu. Buranın üstü güneşin üstü, güneşin doğduğu kısım. Burası da aşağısı da şeyler gidiyor. Doğmadan önceki kısım. Ve gün doğumu buradan başlıyor ve birinci ev sizin kişiliğinizi, dış görünüşünüzü belirleyen eviniz hayatınızda.
Yani diyorsunuz ya ben ikizlerim mesela ya. Hani ben ikizlerim, ben akrebim, ben şuyum, ben buyum. Hayır, siz 12 tane bölüme ayrıldınız aslında. Buraya göre değerlendirilir. Ve ilk başta da zaten birçok astrolog bir burç yorumu yapıyorsa ya da sizin aylık yorumunuzu yapıyorsa hep sizin yükseleninize göre aslında anlatıyor. Yani, güneşe göre dinlerseniz yanılırsınız. Evet, bu sizin kişiliğiniz, karakteriniz birincisi. İkinci yere geldiğim zaman bunlar ev sistemi diye geçiyor. Ben de dedim ya size anlatırken şeye göre anlatıyorum, tamamen kendime göre anlatıyorum. Bu 12'ye bölünmüş kısım sizin 12 ev sistemlik hayatınız. Yani hayatınızı 12'ye böldüm, 12 tane alan var. 12 alandan birincisi en temeli sizin kişiliğiniz, karakteriniz ve görünümünüz. İlk başta ben diyorsunuz. Bu ben dediğiniz alan birinci kısım yükselen. İkinci kısımda 2 yazayım. Gerçi anlarsınız o kadar da mal değildir kimse yani 2 yazdım ama neyse. Burası bu bir bendi ya ben yazayım buraya hadi. Görünecek mi? Ya da şöyle yazı yapalım. Buraya ben yazıyorum hadi. Bu ikinci kısım benim dediğimiz alanlar. Yani sahip olduğunuz şeyler, maddiyatınız ve kendi değerleriniz ikinci alan. Ha şöyle bir şey vardır, Hint'te benim diye bir şey yoktur. Her şey seninle birliktedir. Bir şeye sahip olamazsın. Biz şimdi bunu ona göre düşünmeyelim. Bu batıya göre düşünüyoruz. Bu bana ait olan şeyler. 2, benim ve maddiyatlar. Üçüncü bölüm sizin yakın çevreniz. Yazayım hadi bunu. Tamam. Dur bakayım. Ayakkabıyı şu. Ay bugün bayağı öğretmen. Gözlüğüm vardı be öğretmen moduna gireceksem. Değil mi? Yakın çevre. Ay iğrenç yazıyorum gerçekten. Zormuş be böyle 2 büklüm yazmak. Üçüncü bölüm sizin yakın çevreniz ve iletişiminiz. Çünkü ilk başta insan var oluyor. Ben diyor. Kendine ait şeyler ediniyor. Benim diyor bunlar. Ve sonra bunları biriyle konuşması lazım. İletişime geçmesi lazım. O zaman çevren oluşuyor. Hayatının en büyük aslında. Ben de ikizlerim ona bakarsanız. 4. dilime geliyoruz. İlk quarter'ı bitirdik. İlk çeyreği bitirdik. Bu yaşam tekerleği. Bisiklet tekerleği değil. Öyle. Şimdi 4. bölüm. 4. Evet anlamayanlar. Evim, yaşam alanım, ev kısmı. Burayı anneyle de ilişkilendirirler aynı zamanda. Şuraya anne de yazayım. Yani parantez içinde. 5. bölüme gelelim. 5. bölümle ilgili tahmin eden var mı? 5. ev neyi temsil eder? 5. 5'te yazamadım ya. Evet. NASA'daydınız ya. Gerçekten. Yani ama ben de öğretmen olmak istemedim. Belki de benim suçum. Türk halkı böyle kaldı. Cehalet. Bilemiyorum. Sağlık değil yaklaştın ama Cumhur. Evet, birikim dedi, çocuklar dedi. Bir kısım olarak doğru. Bu 5. ev denen bölgede evet çocuklar var. Ama herkesin çocuğu yok. Benim çocuğum yok mesela. Beni burada neyle ilgilendiriyor? Çocuklar. Çocuğu olmayan için ama aşk. Sonra zevkler, hobiler. Yani biri aşık da olmayabilir ama aşkla ne yakındır? Böyle bir şeyden zevk alırsın. Zevkin, hobi, zevk diyeyim size. Zevk, hobi.
Ayrıca burayla ilgili şeyi de yapıyorlar. Borsayı falan da katıyorlar sonraki şeyler. Eskiden borsa mı varmış? O yüzden ben buna aşk, çocuklar aşkın meyvesi ve hobiler diye bakıyorum. Ama mesela bende çocuk olmaz ya da şey olmaz da nedir? Ben sanatçıyım, bir yaratımım olur, bir şey yaparım, o da 5. eve girer gibi. Evet, 6. eve geldik. Biri çok yaklaşmış demiştim. 6. ev ne sizce? Ama bileceksiniz herhalde. 6. ev, düzgün yazayım ya ben bunu. 6 sağlık. Bir sağlık görünebiliyor mu? İçinde sağlık var. Günlük rutin işler, rutin. Bir de ev hayvanını falan da sokuyorlar yani hayvan falan. Ay hadi bunu yazmayacağım şimdi sığdıramadım. 6 bu. 7'ye geliyoruz. Bir de bunlar şimdi şeye bakıyorsun. Biri dedik. Ben buraya kadar saydım. Şimdi 7'ye geldiğim zaman şöyle bir durum var. 7 birin tam karşısında, tam karşıtında geliyor. Bunlar da tamamlayıcı durumlar oluyor. 7 birin karşısındaysa 7 ne olabilir sizce? Burada ben dedik. Var mı tahmini olan? Uydurmuyorum. Bir sağlık olmalı ama sen ben demeden, kendin olmadan nasıl sağlığını yapacaksın? Ha tabii ki sağlık önemlidir 2 ama bir ben ise 2 siz olur. Aynen doğru, doğru tahmin ettin. Evet, 7'de sen ya da siz, karşı taraf. Bunu ülkeler astrolojisinde karşıt düşmanlar olarak da okuyorlar. Ama burada bir bense karşı taraf sen. Bir ilişki içindeyse senin eşin, ortağın. 7. ev bunu temsil ediyor. Bakayım birazcık yukarıya üstü görmüyor mu? Bunu da kısaltamam. Ne yapacağım ben yine? Eyvah eyvah. Niye böyle eyvah eyvah diyorum? Çok frikik vermeyeyim. Ay yok bunu yukarı çıkmam lazım. Yine ben tek kişilik dev kadro. Yani bugün böyle kısa sürede ışıktı, koltuğu çek, o tahtayı çek, ışıkları kur, makyaj yap, giyin falan. Oho. Hmm, evet. 7'yi böyle dedik. Şimdi 8. 8 kritik bir ev. Yani biraz sıkıntılı. 8. ev zaten ay çizemedim de. Ya kimisi buna ölüm der ama zaten son ev değil. Krizler. Şurası. 2'nin karşıtı. 2 benim dediğin şeyler ya. Bu da mesela şey gibi işler. Böyle miras, borç, kriz, alacak verecek. Yani böyle şey de bir yandan da gizli olan şeyler bir kendi değerinde cinsellik falan gibi konular. 8. evin konuları. Böyle bir konu. Oturup kalk. Burası evet dediğim gibi miras, kriz, borç, cinsellik falan sığdıramadığım. 9. eve geldik. 9. ev 3 neydi? Yakın çevre idi. Bunun tam zıttı. Tam karşısındaki olan yer yakın çevrenin uzak diyarlar, farklı ülkeler, farklı civarlar ve bu yakın çevrenin ait olan bir şey de genel geçer bilgiler, dedikodular falan da vardır 3'ün şeyinde. Bu 9'sa yurt dışı,
Akademik konular, bilgiler, akademi falan ya ay yazamadım. Böyle 10'a geldim. 10'la ilgili tahmin alabilecek miyim bakayım. Zor ama burada tahmin etmek. Biri benim kombinimle şey yapmış, bu gri değil altın rengi, parlıyor ışıkta o yüzden. Evet, 10 numaraya geldim. 10 numara çorap değil. 10 numara bir kişinin en tepe noktasında olduğu için bu nasıl yurt dışı falan kariyer. Dışarıdan görünen imaj. Yani bu bir tane dördüncü ev dedim ya, evdi, anneydi. Senin cozy alanın, yaşam alanın, her mahremin, kapandığın alan. 10 tam karşıtı ise kişinin kariyeri, görünen yeri. Ha, babayı da temsil ediyor zaten. Güneşe ait bir şey. Evet, 10 numaradan benim bulunduğum yer. Öyle diyorsunuz. 11'e geldi. 11 de ilginç bir ev. Sonra ben bunların burç temsillerine falan gireceğim. 11 ise yani geldik, daha ne kaldı yani, hani bitmedi mi her şey diyorsunuz. 11 ise insanın 5'te neydi, çocuklar, aşk, hobiler falan, hayaller. Daha büyük şeydeki hali. Yani öbüründe şeyler falan varsa bunda da böyle hayalleriniz var. Kalabalık çevreler var. Topluluklar var. Falan filan. Ayrıca burada uzay da var, bilim de var, teknoloji de var 11. evde. Ya zaten zaman gelince, geçtikçe bunun şeyi artıyor, kapsamı gibi. Ve 12. eve geldim. Son ev. Burada ben vardım. Burada doğmuştuk biz. Şurada doğduk. Başladı, ilerliyor böyle. 12. eve geldik. Neydi? 6 sağlıktı ve rutinindi. 12'de ölelim artık diyor. Şöyle bir şey, ölümle bağlantılı kurarlar ya da yaşamın son alanı derler. İnziva derler. İnziva demek istiyorum. Sonlanma derler. Hapishaneler derler. Görünmeyen taraf derler. Hastaneler denilir. Ya ölüm de denir. Ama yani illa bunu ölüm olarak aldığın zaman başka tür kısıtlıyorsun yani. Böyle bir şey. İnziva ve kapalı alanlar. Yani bu ne kadar görünürse bu gizlide kalmış artık şeyle ilgili, sonla ilgili kısımdır. Böyle bir 12'lik devir. Böyle bir size astroloji mantığını anlattım. Ve sonra ne oluyor biliyor musunuz? 37 dakikadır konuşuyorum. Hiçbir şey okuyamadım bugün. Cenaze arabası mı? Modelini belirliyor değil mi burada? Mercedes mi var, şey mi var, neyse. Ve doğduğunuz zaman sizin güneşiniz acaba hangi evde? Mesela bu çok önemli. Zaten yükselen hangi burçta? Ayınız buradaki hangisinde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bunların içinde hangisinde ay? Ve sadece güneş, ay yok. Yükselen dedim. Ayrıca başka burçlar da var. Yani daha doğrusu başka gezegenler de var. Venüs var, Mars var, Satürn var, Neptün var, Uranüs var, Plüton var. Yani bir sürü gezegen var ve buradaki bu evlere dağılım yapıyor. Kimi haritada hepsi bir yerde toplanıyor ya da 2 yerde toplanıyor. Buna göre yorumlanıyor. Yani olay sadece öyle ne zaman doğdun, hangi burçsun, 12'lik olay değil. Bu sistem olay. Bu 12'lik sistem. Ve o yüzden 12 de çok önemlidir. Hatta 12 mükemmelliyeti simgeler. 6 da öyledir gerçi. 12 de öyledir. Ve ben size bir giriş yaptım sadece. Başka bir gün de yine burç konusu, elementler konusu falan ona gelirim ve anlatırım yine. Bugün çünkü anlatım yaptım. Tamamen
Kendi perspektifimden ya da kendi süzgecimden geçirerek, ya, bir çocuğa, bir ilkokul çocuğuna anlatır gibi anlattım. Umarım anladınız. Daha sonra size başka detaylar, başka konuları da anlatırım, girerim. Bugünlük bu kadar. Masal okumadım ama böyle bir şey yaptım. Ne yazıyor? 50 milyon dolar nakit ile 50 yaş mı? Mevcut zeka ile 15 yaş mı? Ya, şöyle bir şey diyeyim size, ne var ya zaten 50'ye 5 var neredeyse. Ama 50 milyon dolar bilemiyorum ya. Şu 5 sene de dolu dolu geçer. Ben şu anki halimden memnunum. Kadınların six pack düşkünlüğü 6 sayısı ile ilgili olabilir mi? Her kadın six pack düşkünü değil. Ben severim ama ben omurgası daha çok severim mesela. Kol ve omurgası sağlam severim açıkçası. Six pack her erkek yapamıyor. Six pack yapacağım diye aç durmasına da gerek yok kimsenin. Teşekkür ederim. Astronomi ya, astronomiye de ben zaten şey demiyorum ki astronomiyle çok ilgili. Ben size sadece bunun başka bir sembolik dilinden bahsetmiş oldum. Evet, bugünlük bu kadar. Şimdi ben üye yayınlarıma geçiyorum izninizle. Üyelerim de beni bekler. Görüşmek üzere diyorum bugünkü masal gecem. Biraz daha astroloji gecesi oldu ki ben hep diyorum ben astrolog değilim ama meraklı bir insanım bu konulara ve seviyorum yani bunlarla ilgilenmeyi ve böyle bu şekilde anlatmayı. Görüşmek üzere. Belki bu hafta tekrar yani bu ay önümüzdeki süreçte haftanın 2 günü canlı yayında yaparım. Çarşamba yaparım diye umuyorum. Görüşürüz. Uzun süredir masal okumadım. Masal okurum. Benden daha fazla video istiyorsanız katılıma üye olabilirsiniz. Ya savaşçı ya da imparator üye olarak. Yurt dışındaysanız ise Patreon var. Ben oraya üye videolarımı yüklüyorum. Şimdilik öyle ekstra şeyler yok ama var bayağı bir şeyler. Evet. Şimdilik bu kadar. Shorts'ları da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi geceler, iyi hafta sonları. Görüşürüz.